Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çiğdem ajurı yapımını anlatacağım. Ben önceden kordonumu hazırladım. Tek kordon üzerine diktim. İlk olarak ipliğimi sabitleyerek başlıyorum. İpliğimi sabitledikten sonra tekli ızgara çalışacağız. Her zamankinden biraz farklı bir ızgara yapacağız. Aralıkları olan ızgara olacak. İpliğimi sabitledim. Başlıyorum ızgaramı yapmaya. Daha önce de anlatmıştım. Daha önceki videolarımdan takip ettiyseniz eğer hiçbir tırnağı boş bırakmıyoruz aslında çalışırken. Ama bazen farklı çalışmalar yapmamız gerekecek. Şimdi iki tane yan yana düz ızgara attım arkadaşlar. Yapacağım ajurun niteliğine uygun ızgara oluşturuyorum. Arada birkaç tırnak boşluk vereceğim arkadaşlar. Ben burada iki tırnağı uygun gördüm. İki tırnak boşluk bıraktıktan sonra yeniden bir iki tane düz ızgara atacağım. Evet, üçüncü tırnağa geldim. Karşıda da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tırnağa girerek yeni ızgaramı oluşturuyorum. Bunlar ızgara oldu arkadaşlar. Hemen yan yana sıralayarak yapmışsak ızgaramızı düz ızgara olarak tabir ediyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar ede bu çiçeğimin uç kısmına kadar, yaprağımın uç kısmına kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Yatay ızgaralarımı tamamladım. Şimdi dikeye başlıyorum arkadaşlar. Düz boyunu aldıktan sonra ilk ızgaramı attım. Yatayda yan yana yaptığımız o iki ızgarayı şimdi dikeyde uygulayacağız. Çiğdem ajurü biraz ızgarası bol ve zahmetli bir ajurdur. Aslında bizim çekincesi olan bir ajur tekniğidir. İnşallah videodan sonra hiç kimsenin çekincesi kalmayacak. Faydalı olur umarım. Arkadaşlar aradaki boşluk gösterebilmek adına bakın önden hiza alıyorum. Yataydaki ara ile dikeydeki aranın eşit olması lazım. Evet, ikinci ızgaramı da oluşturuyorum. Aynı şekilde bu işlemi yaparak bu sıralamayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Dikeydeki ızgaralarımı da tamamlayıp daha sonra çapraz ızgaralar oluşturmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, dikeyleri de bitirdim. Şimdi aslında en zahmetli olan kısım çapraz olanlar. Bakın burada iki ızgaramın ortasından geçtim. Alttan giriyorum, üste çıkıyorum. Bu püf noktalar çok önemli arkadaşlar. Bu detayları kaçırırsanız üzerine koyacağınız ajurda çok zorlanırsınız. Bakın orada küçücük bir kutucuğum var. Kutucuğun içerisinden çıkartıyorum ipliğimi. Farkındaysanız alttan giriyorum, üste çıkıyorum. Asla üstten girme yapmıyorum. Niçin? Orada aslında şu an attığım ızgara ile ilk yaptığım ızgara iplerini düğümlüyorum. Üzerine koyacağım ajurda kaymalar olmasın diye, tutsun birbirini ipler diye. Şu an birbirlerine sağlamlama yapıyorum. Aynı zamanda çiğdem ajurunun bacaklarını koyuyorum. Şimdi ızgaramı tamamladım. Çapraz çapraz geldim. Bütün karelerim birbirinin çaprazına denk gelecek şekilde geldim. Tırnağıma tutturdum. Aradaki boşluğu hesaplayarak gitmeniz lazım. Rastgele istediğiniz bir tırnaktan çıkamazsınız. Asıl iş burada başlıyor zaten. Çiğdem ajurunun zahmetli kısmı burası. Hesap ediyorum bakın.
çaprazlarını hesap ediyorum. Bir sonraki çaprazını tutturmamız lazım. Kordonumuzu de yürütebilirsiniz. İsterseniz tırnaklardan da yürütebilirsiniz. Gerginliği iyi ayarlamanız lazım. Eğer çok gergin yaparsanız üzerine oturtturamazsınız ajurunuzu. Bakın bir sonraki çapraz kutucuğa geldim. Aslında şöyle de bakabilirsiniz. Bir kare boş, bir kare dolu gibi oluyor. Tekrar yine o küçük kutucukların içerisinden çıkıyorum. Alttan giriyorum, üste çıkıyorum. Her sırada aynı işlemi yaparak çapraz ızgaralarımı da oluşturmam lazım. Daha sonra diğer yönden çapraz ızgara oluşturacağız arkadaşlar. En son üstünün ajurunu oturtturacağız. Eğer ızgaralarınızı sağlam yapmışsanız arkadaşlar gerisi o kadar kolay geliyor ki sarmalarımızda hiçbir problem yok. İş o ki ızgaraları sağlam yapmak. Evet bakın bitirdim. Düzelttim. İlk aşamalar çok önemli. Düzgün bırakırsanız şayet çok rahat yaparsınız. Şimdi çapraz ızgaralarımı da tamamlayayım arkadaşlar. Diğer çapraz ızgaralarımızı yapmak için hazırlanalım. İlk çapraz ızgaralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Burada bize yol gösterecek olan ilk yaptığımız çapraz ızgaralardır. Onların her girdiği bu küçük kutucuklara şimdi üst ızgarayı yaparken tekrar girişler yapacağım. Bu sayede yolumu çok daha rahat bulacağım. Hep yine altından alıyorum arkadaşlar. Alttan giriyorum, üstten çıkartıyorum iğnemi. İlk sırayı tamamladım. Şimdi mesafe ölçümü yapalım. Bir bakalım nasıl duracak. Evet, yerimizi belirledik. Şimdi devam ediyoruz. Ben kordonun içinden yürütüyorum ipliğimi ama ara ara da tırnaklardan giderim. O an nasıl denk gelmişse bazen kordon zahmet gösterir, geçirmez içerisinden iğnemi. Siz dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. İlla kordonun içinden geçecek ya da illa tırnaklardan gideceksiniz diye bir şey yok. Bakın burada tırnaklardan geçtim. Çünkü eklenti yeri zahmetli bir yer. Şimdi tekrar alttan giriyorum. İkinci sıra ızgaramı da oluşturacağım. Artık bu son ızgara oluşturmam. 4 aşamayla ilerledik arkadaşlar. Dikey, yatay, sağ çapraz, sol çapraz. İkinci çaprazımı da tamamladım. Evet, şimdi yaprağın tamamını, çapraz ızgaralarını tamamlayıp daha sonra ajuruma geçmek için biraz hızlandıracağım buradaki videoyu. Evet arkadaşlar, ben ızgaralarımı tamamladım. Birkaç tane de ajur sizin için yaptım. İlk olarak küçük bir ajur oluşturacağım. Ortalarına koydum o yuvarlak ajurdan. Yatay ve dikeyde olan
iplerimi ikili olarak alacağım. Izgara iplerimi, çapraz olanları tek olarak alacağım. Evet, alttan üstten dantel anglezin klasik sarma tekniğini kullanarak yapacağım bunu. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Sarma tekniğimiz vardı. Takip edenler oradan da bilirler. Ama dilerseniz yukarıya bırakacağımız linkten tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sarma yapımını öğrenebilirsiniz. Şimdi ne demiştik? Çaprazları tek, yatay ve dikeydeki iplerimi ikili olarak alacaktım. Alttan üstten sararak arkadaşlar yeterli boyuta ulaştığı zaman çitimi örmeye başlayacağım. Üç sıra kadar sardığımda yeterli gelmişti. Bazen kalınlığı, bazen yapmış olduğumuz ızgaranın bulunduğu alana göre sayıları artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Ama tavsiyem çok fazla artırmamanız. Eksik olduğu zaman sıkıntı olmaz ama artırdığınız zaman o büyük muhakkak göze batacaktır. Ajurların güzel gözükmesinin bir sebebi de var arkadaşlar. Ajurlar görüntüyü yakalamak için arkadaşlar tek düze çalışmamız lazım. Büyüklü küçüklü olmaması gerekiyor. Sarmamı neredeyse tamamlamak üzereyim. Ufak bir püf noktaları var çitim ajurunun arkadaşlar. Aslında herkesin çok korktuğu ama herkesin çok beğendiği bir ajur tekniği. Çok çekiniyoruz yapmak için. Aslında size hiç korkulacak bir şey olmadığını göstereceğim. O kadar basit bir ajur ki aslında. Şu anki ajurun içerisinden geçiyorum. İpliğimi çünkü yürüterek devam etmem lazım. Kesme yapamam. Izgaraların üzerindeyken kesip düğüm atma mümkün değil, olmamalı. İpliğinizin boyunu ona göre ayarlamalısınız. Bir baştan gelince diğer başa kadar sizi idare etmeli. Şimdi bakın tam üstüne denk gelen noktayı belirledim. Sıkıştırıyorsunuz iplerinizi orada. Ne demiştik? Alttan girerek, her zaman alttan giriyoruz. Alttan girdim, üste çıkardım ipliğimi. Bakın ilk olarak karşı çaprazını çalışacağım. Niçin karşı çaprazını çalışıyoruz? Şimdi onu da anlatacağım size. Öncelikli olarak bir saralım. Alttan üstten yaparak 3 iplik kullanıyorum arkadaşlar, bakın. O çaprazdan çıktım. 3 ipliğimi kullanıyorum. Merkezde muhakkak ilk ızgarayı sararken muhakkak ama bakın muhakkak oturtturun. Çünkü ilk ızgarayı sarmak bizim için çok önemli. Hep ikisini birlikte almıştım. Orayı açtım. Tek tek sarıyoruz. 3 ızgarayı olabildiğince sıkı sarın arkadaşlar. Çünkü biz zaten ızgaralarımızı çok muntazam attık. Genişliğini iyi ayarladık. Gerdirme yapmadık. Bol bırakmadık. Şu an iş tamamen ızgaralarınızın üzerine kurduğunuz ajurunuzun sıkı sarılmasıyla alakalı. Eğer bir taneyi gevşek bırakırsanız gerisini toparlayamazsınız. 6 sıra sarıyorum. Alttan üstten 6. sıramda geriye döneceğim. Merkeze döneceğim. Dörtlüyü tamamladıktan sonra ilerleyebilirim ancak. Kaç sıra oldu? 5 sırayı tamamlamışım. 6. sıramı yaptım. Bakın arkadaşlar ne yapıyoruz? Minicik bir iğne oyunu ile ortadan geri çıktım. Merkeze ulaştım. Ajurumun dengesini kuruyorum. Evet, şu an tamam. Bütün ızgara iplerimizi merkeze önce toparlamalıyız. Yeni bir taneye başlamadan önce. Merkeze eğer toparlamışsanız o kendini zaten orantılayacaktır. Bakın iplerimi iyice yerleştirdim. Şimdi ikinci ızgarayı aldım ya arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bakın burada şöyle minicik bir püf noktası var. Sarmamı yaparken ilk sardığım
ajurun bacağına doğru yaklaştırmam lazım. Bakın. Şimdi dikkat edin. Kendime doğru çekmem lazım ajuru. Bakın, fark ettiyseniz boş olan bacaklardan uzaklaştı sardığım kısım. Az önceki sardığım ajur kısmına yaklaştı. Eğer kısımları birbirine yakın tutabilirsem diğer iki bacağı da sardığımda onlar da merkeze yakın olacaklar. Araları açık kalmayacak böylelikle. Çünkü onları birbirine bağlayan hiçbir şey yok o iplerden başka. Evet, alt sırayı tamamladım. Bakın tekrar merkeze çıkıyorum. İpliğin içinden geçerken dikkat edin. Sardığınız yerlerin katından geçmemeye gayret edin. Katından geçerseniz onun muhakkak belli olacaktır. Tam merkeze çıkartıyorum arkadaşlar yine iğnemi. İplerimi yaklaştıracağım. Evet. Şu an saracağım yeri ayarlayıp başlıyorum. Tekrar alttan üstten, alttan üstten. İpliğinizi iğneyi oturturken arkadaşlar dikkat edin. İttirerek çalışın. Merkeze doğru bakın. Merkeze doğru çekiyorum. O ilk iki sıra çok önemli. İlk iki sırayı eğer güzel oturtmuşsanız gerisi çok rahat sarılır. Hem sık sarmanız ve hem merkeze yaklaştırarak, ittirerek oturmanız önemli, oturtmanız önemli. Yine alt sırayı tamamlayacağım. Alt sırayı tamamladıktan sonra dördüncü bacağa geçeceğim. Size tavsiyem bir tane çiğdemi tamamlamadan mümkün olduğunca elinizden bırakmayın. El ayarı değişir çünkü. Bir yaprakla diğer yaprak arasında farklılık olursa bu gözü tırmalar. Mümkün olduğunca tamamlayarak bırakın. Ben böyle iç ajurları çalışırken parmaklarımla alttan ittiririm işleri ki parmaklarımla gerdiririm. Parmaklarımı kasnak gibi düşünürüm. Kasnak vazifesi veririm onlara. Parmaklarımı ittirerek çalıştığım için orada bir gerdirme olur. Gerdirme olduğunda rahat oluyor. Evet, yine merkeze çıkartacağım iğnemi. İplerimin dengesini oluşturacağım. Şimdi son bacağı, artık dördüncü bacağı sarıyorum. Alttan üstten yine bildiğimiz entel angles sarma tekniğini uyguluyoruz arkadaşlar. Yapmaya başladıkça çok keyif alacaksınız. Başta çok sıkıcı gelecektir. Ama yılmayın. Hakikaten keyifli bir ajur. Yapıldığı zaman, bittiği zaman çok daha şık duruyor. Eğer nasıl olursa bitmişini de inşallah sizlerle paylaşacağım. Peşinde holber yapımı ve kumaş birleştirme videosu da inşallah yükleyeceğiz. Sayfamızı takipte kalın, kanalımızı. Devamlı videoları inşallah takip ederek yeni ürünler çıkartabilirsiniz. Evet, burada 6. sıraya ulaştıracağım. Daha sonra ortadan girip arkadaşlar bir sonraki ajurumu oluşturmak için ilerleyeceğim. Alt sırayı fazla yapmışız. Hemen bir geri alıyorum. İçerisinden geçtim. Bir sonrakinin de içinden geçmem lazım ki ipliğimi ortaya çıkartmam lazım. Bir sonraki ortaya çıkartmam lazım. Evet, ipliğimi çıkarttım arkadaşlar. Bir sonraki ortadan çıkacağım. Bakın tekrar alttan çıkacağım. Yuvarlağımı kuracağım. Evet, tam ortadan çıkarttım. İplerimi oturtturdum. Alttan üstten her zamanki tekniğimizi kullanarak tekrar bir yuvarlak ajur oluşturacağım buraya. Arkadaşlar
Videonun bundan sonrası hep aynı. İşleme hep aynı şekilde devam edecek. Bundan sonrasını ben tamamlayacağım. İnşallah sizler bitmişini videonun sonunu takip ederek görebilirsiniz. Ben çizimi tamamladım arkadaşlar. Çıkan görüntü hakikaten çok güzel. Sizler de umarım video sayesinde yapmayı başarabilirsiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak, yorumlarınızı yazarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler, iyi seyirler.